Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakal kokusunu buram buram hissedeceğiniz, içerisinde katı yağ olmayan nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 1 adet portakal kullanıyorum. Güzelce yıkadım ve kuruladım. İlk olarak uç kısımlarını kesiyorum. Sonrasında keserek hazırlıyorum. Kestiğim portakalları kabuklarıyla birlikte rondonun içerisine alıyorum. Ve tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Yani bu kurabiye tarifimizde portakalın tamamını bu şekilde kullanıyoruz. Portakalı gördüğünüz gibi rondodan geçirdim ve püre haline getirdim. Şimdi yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Sonrasında 2 adet yumurta ekleyerek tüm malzemeleri spatula ile güzelce karıştırıyorum. Bu arada diğer bir taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi rondodan geçirdiğim portakalın tamamını içerisine ekliyorum. Ve de daha sonra yarım su bardağı parça fındık ekliyorum. Alternatif olarak ceviz de kullanabilirsiniz. Fındığı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son kuru malzemelerimi yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Toparlandıktan sonra hızlıca yoğurarak kurabiyelerime son şeklini vereceğim. Sizlere tavsiyem lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Son olarak spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Zaten hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor. Çok fazla yoğurmanıza gerek kalmıyor.
Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamurdan yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum ve elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum. Hazırladığım kurabiye hamurunu fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını hazırlayarak tepsiye diziyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda bir tepsi kurabiye elde ediyoruz. Bu arada verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Özellikle katı yağ sevmeyen ve kullanmak istemeyenler için çok güzel bir alternatif. Kurabiye hamurlarımın tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üsttenli fırına koyarak pişiriyorum. ...25 dakikanın sonunda pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Soğuyan kurabiyelerin üzerine biraz pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerim artık servis için hazır. Hemen sunum tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Kurabiyelerimizin dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli oldu. Videonun başında da belirttiğim gibi portakalın kokusunu ve tadını buram buram hissediyorsunuz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.